Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan hocamız bize başka bir eyaletten bağlanıyor. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Amerika'nın merkezinden bağlanıyorsun bize. Tam coğrafi olarak ortası diyebileceğimiz bir yerden. Nereden bağlanıyorsun istersen öyle başlayalım. Evet, ekranda da gözükür şimdi. Oklahoma'dan bağlanıyorum. Burada bir üniversiteyle görüşmem vardı. Onun için geldim. Normalde Seattle'dan yapacaktım yayını ama uçuşum ertelendi, iptal oldu. O yüzden bir gece daha buradayız dedik. Bugün de Geçmiş Oklahoma'dan. olsun diye. Sağ ol, teşekkür Geçmiş olsun. ederiz. Umarım Sağ ol. her şey istediğin gönlünce olur. İnşallah. Evet, Harvard meselesiyle başlamak istiyorum eğer sen de izin verirsen. Geçtiğimiz hafta değinmiştik. Yeni değişiklikler var, güncellemeler var. Oradan devam edelim istersen. Neler oldu geçtiğimiz hafta? Tabii. Şimdi Harvard meselesinde bildiğin gibi geçen hafta bahsetmiştik. Trump Harvard'a verilen parayı kesti. Ardından bu hafta da duyduk ki şöyle bir şey oldu. Harvard Trump'a dava açtı. Bu zaten beklenen bir adım. Yani bunun böyle ilerlemesi bekleniyordu. Burada Trump'ın yaptığı hareketin aslında bir nebze Harvard'ın hani ifade özgürlüğüne engel olduğunu ve işte bunun aslında bir toplumun geneline bir fayda sağlayacak bir kurumun engellendiği üzerine bir case'i var. E, Tabii Trump da altta kalmıyor. O yüzden o da hemen başladı executive order'lar çıkarmaya, kanun hükmünde kararnameler çıkarmaya. Okulları biraz daha şey yapmaya başladı, baskılamaya başladı. Bunu nasıl yapıyor mesela? Bir yöntemi şöyle. Şimdi Amerika'da okullara akreditasyon veren kurumlar var. Bunlar böyle bölgesel, yani eyalet bazında da değil, bayağı büyük. Mesela güneydeki okullar için var, işte kuzeydekiler için falan gibi böyle. Bu akreditasyon kuruluşlarına baskı yapmaya başladı. Hani bu okullara akreditasyon verirken daha böyle dikkatli olun, şu kurallara bakın gibi. Bu neden önemli? Çünkü bir okul eğer akredite değilse yurt dışına öğrenci vizesiyle öğrenci getiremez. Ve Amerika'da çoğu okul aslında buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü yurt dışından gelenler genelde paralı geliyorlar. Burada üniversiteye para verip geliyorlar. Ve aynı zamanda Amerika yani yeteneği çekmek istiyor. O yüzden de önemli. Ve O en yüzden önemli çekim merkezinden bahsediyoruz. İşin garip yanı da o. tabii, Harvard. tabii dünyadaki en akıllı insanlar belki de yani oraya gidiyor. O yüzden biraz burada da böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi yani Harvard'ın bu şey kesilirse ne olacak gibi. Bakalım biraz burada bir dava süreci bizi bekliyor gibi. Yani şimdi buradan kısaca şuna değinmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta ben de özellikle avukatlarla ilgili açıklamaları takip ettim. İzleyenlerimizden de bir soru aldım geçtiğimiz hafta. Bunu da sana sormak istiyorum. İşte lise öğrencisi olarak buraya gelen insanlar var. Sadece üniversite değil. Amerika bir eğitim turizminin de başkenti sayılabilecek bir yer Londra ile birlikte. Bir değişiklik var mı? F1 vizesi aldık ama oraya geldiğimizde girişte bir sıkıntı yaşar mıyız? Gibisinden sorular soruluyor. Normal şartlarda yaşanmaması gereken bir durum. Ancak yaşananların içerisinde de açılan davalarda yürütmeyi durdurma, hakları geri kazanımı ile ilgili davalar hızlı bir şekilde ilerliyor Furkan. Yani bu konuda bir açıklama yapmak ister misin? Mesela F1 statüsündeyken öğrencinin bütün F1 vizesini iptal edip sınır dışı kararı çıkartıyor Dışişleri Bakanlığı. Ama bakıyorsun ne sınır dışı edilebiliyor ne de Trump'ın istediği hızda bir hareket olabiliyor. Veyahut da yine geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Yani burada kimlik numarasının yerine geçen SSN number. İşte mesela SSN number'ını ölü moduna alındıktan sonra dava açılıp tekrar aktif edilen bu bir hafta içerisinde bir sürü kez gördük. Evet. Yani aslında e, Trump'ın yaptığı şey iptal olacağını, hukuki olarak iptal olacağını bildiği halde yapmasının sebebi hani bir avukata erişimi olmayan, yeteri kadar maddi gücü olmayan insanlar mecburen geri dönüyorlar. Ama hukuki yolları deneyenler haklarına kavuşuyorlar. Amerika hala bir hukuk devleti diyebilir miyiz? Genel olarak bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki de. Yani o konuda iki şey söyleyeyim. Birincisi, evet, Amerika'da hukuk o konuda işliyor hala. Mesela bir örnek vereyim.
Bu hani vizeleri iptal edilip yurt dışına gönderilmek istenen, ülkeden ayrılması istenen öğrenciler var ya, bunlar mesela birkaç farklı eyalette aslında halen deport edilmediler. Çünkü bu öğrencilerin bulunduğu eyaletlerde dava açıldı ve oradaki federal hakimler bu yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mesela Washington eyaletinde, Oregon eyaletinde böyle yerlerde vizeleri iptal edilen öğrenciler hala durabiliyorlar. Yani bu yürütme durdurmadan dolayı. Benzer şekilde dediğin gibi yani Trump'ın hemen hemen her hareketine dava açıldığı için ve genelde de bunlar tam durdurma olmasa da e, yani temporary, yani kısa sürelik bir durdurma kararı alınıyor. E, Hatta geçen bir gene haberde gördük ki şöyle bir şey açıldı, dava açıldı. Trump'ın çıkardığı bütün Trump'ın KHK çıkarma hakkı elinden alınsın veya durdurulsun diye bir dava açıldı. Çünkü durmuyor yani. Bu birinci mesele bir işliyor ama Trump ne yapmak istiyor? Benim amacı ne? Dediğim gibi iki şey var. Birincisi bu şekilde imkanı olmayan veya işte korkan, anlamayan sistemi, iyi anlamayan insanları korkutup bir şekilde ülkeden çıkarmak veya işte kendi istediğini yaptırmak. İkincisi de bu davalar açılsa bile bu davaların bir kısmının Supreme Court'a gideceğini ümit ediyor. Ve Supreme Court'ta da bildiğin üzere 6'ya 3 gibi bir oran var. 6 tane cumhuriyetçilere daha yakın olan hakim var. 3 tane demokratlar. Ve bu altının da yani en az 4 tanesi çok sağlamdır yani. Çok böyle babadan şeydir yani, bağlıdır. O yüzden yani genellikle gelen case'ler hep cumhuriyetçilerin lehine çıkar şu anki durumda. Biraz da onu istiyor gibi ama bu hakimler oraya ömürlük atandığı için orada biraz da onun ne kadar şey olacağını bilemiyoruz. Hani Ne kadar Trump'ın içinde. cumhuriyetçi olursa olsun ne kadar hukukçu olduğuyla alakalı bir durum oluşacak diye tahmin ediyorum. Daha henüz orayı hedef almadı. Supreme Court'la ilgili bir kötü açıklaması yok ama onun dışında yargıçlar ve savcılardan pek memnun değil. Evet. Buna ilişkin açıklamaları var. Ve Cumhuriyet Parti'nin içinde de çok fazla böyle bir ses çıkmıyor. Demokratlar zaten sesini çıkartmıyor. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde bir sürü gösteri yapıldı. Tabii ki bunlar demokrat tabanlı insanlar. Bekleyip göreceğiz. Ama eğer hukuki bir yolla, vizeyle Amerika'ya geliyorsanız ve gerçekten de öğrenci olacaksanız elbette gelebilirsiniz. Gelmenizde bir sakınca yok. Hı hı. Belki bürokratik olarak sıkıntılar çıkartılabilir ama gelmeden önce Amerika'da yerel bir avukatla anlaştığınız takdirde bu sıkıntıları da kolaylıkla olmasa da atlatabiliyorsunuz diyerek devam edelim. Evet, bir başka aylık bir konu. Ayı geçirdik, devirdik. Çin'le ilgili bir yeni güncelleme var mı? Tarifeler şu anda tavanda. Geçtiğimiz hafta ben de bir Çin'den Amerika'ya direkt ticaret yapan bir iş adamıyla bir araya geldim. İki bacaklı bir şirket. Çin'de de bir şirket var. Amerika'da da bir şirket var. Ve şu anda Amerika'ya ihracat bazlı ürün yapan fabrikaların kapandığını söyledi. Genelde Çin devleti de Amerika devleti de çok mantıklı açıklamalar yapmıyor. Çin yeni pazar, biz kendi içimiz, biz bize yeteriz. İşte kampanyalar düzenleyeceğiz. Çin kendi tüketimini gerçekleştirecek gibisinden bir şey yapıyor ki bu imkansız yani. Hı Bunu hı. biliyoruz. Amerika kadar iyi tüketen bir toplum bulamazlar. Yine Evet. aynı şekilde Amerika'da da Trump'ın biz kendimiz üreteceğiz, biz de her şeyi üretebiliriz açıklamaları var. Ama gelinen noktada özellikle düşük katma değerli ürünlerin Amerika'da üretilmesinin ne kadar mantıksız olduğunu büyük ekonomistler açıklama yaptılar, imza veriyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir sürecin içerisindeyiz diye biliyorum ama güncel bilgileri senden alabilir miyiz? Evet, Çin'le devam ediyor aslında hala bir ticaret savaşı diyebileceğimiz. Ama Trump böyle ufak ufak bize şunun ibarelerini gösteriyor. Hani ya tamam, o kadar da abartmayalım, biraz da sakin olalım. İşte ya zaten geçen işte Trump'ın ticaretten sorumlu baş danışmanı çıktı, dedi ki bu savaş sürdürülebilir değil dedi. E, Ve yani bence Trump zaten o hani ekonomiye o oluşturduğu o çok böyle oynak durumu görünce biraz da galiba
e, yani ileriki seçimlere düşünmeye başlamış olabilir. O yüzden şu anda biraz daha hani şey böyle hani durma noktasındayız, yani böyle sadece bir duraksama noktasındayız ve Çin vitesi yükseltiyor ama. evet, Çin Evet. vites yükseltiyor. Çok güzel, ona gelecektim. Çin de diğer ülkelere diyor ki ya bizlesiniz ya da bizde değilsiniz gibi bir şey yapmaya başladı. Yani hani Çünkü e, öyle bir korkusu var. Çünkü Amerika'dan öyle bir hamle bekliyor. Çünkü Trump dedi ki tarife koyduğum ülkeler eğer Çin'le ticaretlerinde aralarına bir mesafe koyarlarsa tarifeleri gözden geçirilmesi daha kolay olacak dedi. Ve bununla ilgili hemen Çin'den açıklama geldi. Çin'in izolasyonunda olacak, yani izolasyonuna katkı sağlayacak devletleri uyarıyoruz. Kaybederler dediler. evet, yani burada da aslında şunu görüyoruz, yani Çin çok inatçı burada. Kesinlikle o ihracata dayalı ekonomisini hiçbir şekilde zarar görmesini istemiyor. Ama bir yandan da farkında, Amerika onlar için büyük bir ticari partner ve Avrupa'da kolay kolay Amerika'dan tamamen kopup Çin'le yaklaşacak bir durumda değil. Avrupa da büyük bir partner ama o da Avrupa Amerika'ya da iyi geçinmek istiyor. O yüzden iki tarafta böyle artıları eksileri var. Benim burada şunu sadece anlamaya çalışıyorum. İzleyiciler de belki bunu merak ediyordur. Yani Trump'ın sürekli bir hani işte gümrük vergisini koydum. Tamam, durdurdum. Şimdi bir daha koyacağım galiba. Yok, hayır, koymayacağım falan. Yani bu gitgellerinin arkasında bir sebep var mı? Bunu biraz görmemiz lazım. Hani acaba gerçekten fikri mi değişiyor, yoksa bu bir oyun mu? Hani biraz daha böyle bir belirsizlik oyunu mu oynamaya çalışıyor? Ya da danışmanları mı böyle söylüyor? Merak ediyorum açıkçası. Vallahi ben hiçbir fikrim yok. Etrafında farklı düşünceli insanlar var. Ama bu oyun dünyanın en pahalı oyunu olabilir. Onu biliyorum. Evet. Evet. Resesyona doğru gidebiliyoruz maalesef. Aynen, yani ve FED başkanından hiç memnun değil. Değil ama görevden alacağım da demiyor. O da ilginç bir şey aslında. Yani bir yandan memnun değil, bir yandan da 2026. Görevden alması demek Amerikan ekonomisine olan güvenin tamamıyla sarsılması demek. Çünkü bu bir Evet, savcı değil. Hani alması da normal şartlarda alabildiği bir kurum başkanı değil. Biraz orada da trikler yaparak bunu gerçekleştirebiliyor. Öyle değil mi evet. Furkan? Yani tabii şimdi başkanın atadığı bir pozisyon ama tabii dediğin gibi öyle kolay kolay hemen görevden alınmıyor. Genelde bunlar zaten belli 4 yıllık süre için geliyorlar. İşte Powell zaten getiren Trump'tı. O da ilginç bir bilgi. Yani 2018'de o getirdi. 2022'de de Biden dedi ki tamam, sen iyi yapıyorsun, bir 4 yıl daha kal dedi. 2026'ya kadar kalacak. E, Ama Trump dediğin gibi bence yani herhalde etrafında biraz da böyle endişelenen insan sayısı da arttığı için, çünkü şunu da görüyoruz artık, o Trump'ın kendi içinde de grubundaki insanlar birbirine dönmeye başlıyor artık. Sen hata yapıyorsun, sen yanlış yapıyorsun gibi. Hani geçenlerde konuşmuştuk. Herhalde birileri artık bana şunu söylemeye başladı. Yani bakın, bunu da yaparsak, hani bu Jerome Powell'ı da görevden alırsak iyice artık kontrolden çıkacak bir durum olacak diye. Tamamıyla öngörülemez bir ekonomiye sahip olacağız. Evet, Ya gelmeden önce söylediklerinin hiçbirisini gerçekleştirememiş olması iyi bir dönem geçirmediğinin göstergesi. Bunun da kanıtı etrafındaki insanların birbirine düşmeye başlaması diyorsun. O zaman yine 100 günün içerisinde değil bir günde bitireceğini iddia ettiği Ukrayna Savaşı'na gelelim. Böyle update'ler veriyoruz. Bu hafta çok olağanüstü bir kriz yaşatmadı bize Trump, sağ olsun. Ukrayna Savaşı ile ilgili güncellemeler neler? Evet, Ukrayna konusunda şunu duyduk. Trump'ın yani Trump'a yakın isimler şundan bahsediyor. Trump bu meselenin kendi başkanlığının ilk 100 gününde çözülmesini istiyor. Yani onu bir böyle landmark, yani böyle bir onun başkanlığını artık tanımlayacak bir başarı olarak göstermek istiyor. O yüzden ilk 100 günün bitmesine de çok bir şey kalmadı açıkçası. Yani Mayıs'ın başında bitiyor. O yüzden biraz da baskı yapmaya başladığını gördük. Özellikle bu hafta Zelenski biraz daha baskı yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya da biraz atar yaptı ama e, Putin'e çok kızamıyor galiba, kıyamıyor. Zelenski'ye biraz daha kızıyor.
Bu sefer de dedi ki savaşı bitirmek istemiyorsun. Çünkü bitirmek isteseydin Kırım'dan vazgeçerdin dedi. Ancak yani bildiğimiz gibi hani Kırım Ukrayna toprağıydı ve biraz orada garip bir referandumla bir şekilde Rusya toprağı yapıldı o. Boykot da edildi zaten çoğu kişi tarafından. O yüzden yani burada hani Trump böyle değişik kartlar oynamaya çalışıyor ama bence burada bu ilk yaşadığımız şoktan sonra, o ilk baştaki Şubat'taki şoktan sonra artık diğer ülkeler de yavaş yavaş kendi pozisyonlarını güncelledi. Hani şu anda biraz ben şunu da merak ediyorum, ne kadar Amerika'nın kontrolünde hala bu mesele. Tamam, Amerika çok para veriyor, çok bir şey gönderiyor ama mesela Kanada'daki liderler şunu demeye başladı. Biz Amerika'yı her şey için her konuda takip etmek zorunda değiliz. Biz Ukraynalılarla kendi ayrı intelimizi paylaşacağız dedi mesela. Veya işte Avrupalılar olsun, Avustralyalılar olsun. E, tabii Amerika'nın yerini almaz ama bu önemli bir adımdır yani. O yüzden Trump'ın burada 100 günde çözeceğini ben pek sanmıyorum bu işi. Peki Trump 100 günde neyi çözdü Furkan? Açıkçası çok bir şey çözmedi. Çok şey başladı. Yani biraz o ilginç. Ki bence bu biraz da şuna benzetiyorum ben bunu. Hani böyle son güne böyle bir sürü sınav çalışması gereken öğrencinin bütün sınavlara yarım yamalak bakıp sonra girmesi gibi şey yapıyorum. Ee, yani bir sınava bakıp ondan çok iyi alabilirdi. Ama onun yerine hepsine birden atlamaya çalıştı. Yani sınırda güvenlikle alakalı istediği şekilde bir geniş kapsamlı bir şey yapamadı. Aynı şekilde işte Ukrayna meselesinde çok ilerleme sağlanmadı. İsrail Gazze'de çok yani ciddi bir değişiklik yok. Mesele daha devam ediyor gibi hala. E, Ateşkes. evet yani vergiler konusunda çok bir şey yapılmadı. Sadece adımlar atıldı. Bir şeyi belki hani iyi yaptı diyebiliriz. O da bu devletteki kesintiler. Orada biraz daha böyle ama orada da işte adeta hani böyle şey, normalde orada neşterle yapılması gereken bir düzenlemeyi hani böyle Keser şeyle, mi? evet, keserle yaptı ve o da aslında büyük yaralar açıyor ve onun da sıkıntısı şu oluyor. O insanlar dava açıp tekrar göreve getiriliyorlar. Yani dava açıp davayı kazanıyorlar. Daha sonra tekrar göreve geliyorlar. O da sıkıntı yaratıyor. Devletin üstüne daha çok yük olacak bu. Yani bu biraz garip bir konu. Zaten Musk ayrılıyor bu görevinden yavaş yavaş, biliyorsun. O yüzden o da mesela çok ters tepebilecek. Yani şu anda bayağı kesinti yaptılar gibi ama ne kadar kalıcı olacak bunu da bilmiyoruz açıkçası. Buradan sınırlarla ilgili olan kısma gelmek istiyorum. Aslında çok da başarısız değil. Yani oluşturulan algı Amerika'ya yasa dışı gelen insanların sayısını çok azalttığı gibi turist sayısını da azalttı. Yani öyle bir durumda ki hani Amerika turizm gelirlerinden ne kadar fedakarlık yapılabilir noktasına geldi. Çünkü hiç kimseye welcome demiyor. Hatta Avrupalılarla ilgili de sıkıntılar var. Eee, Avrupa'da anladığım kadarıyla bir misilleme yapmış durumda. Sen takip edebildin mi bu konu hakkında? Evet yani tam hani böyle birebir misilleme gibi olmasa da Avrupa'da da okuduğumuz birkaç haberde şunu gördük. Avrupa'da da belli başlı yerlerde birkaç böyle Amerikan öğrencinin özellikle sıkıntı yaşadığını duyduk. İşte Danimarka'da bir öğrenci grubunun tutuklandığını duyduk. Yani çok bir açıklama yapılmadan. Almanya'da gene böyle vakalar duyuyoruz. E, genel olarak şunu görüyoruz bir de ilginç bir şekilde. İlginç değil de beklenen bir şekilde. Avrupa'dan Amerika'ya gelen turist sayısında büyük bir azalma var. Çok yüksek bir azalma var. Tam tersine de Amerika'dan Avrupa'ya giden turist sayısında artış var. E, ve bilmiyorum, sen de gezdin yani biliyorsundur. Genelde yurt dışında bir Amerikalı turist görünce anlıyorsun. Yani biraz böyle sesli konuşuyor. Hareketler bir şey falan. Rahatsızlık verebiliyor bazen. O yüzden orada da biraz hani Avrupa misilleme değil de böyle biraz da ufak bir mesaj göndermeye çalışıyor gibi geliyor bana. Hani orada yani sen bizim vatandaşlarımıza sıkıntı çıkarıyorsan biz de senin vatandaşlarını iyice araştıracağız o zaman diyor yani. Hani benim korkum ya da endişem Amerikan vatandaşları için Avrupa'nın Amerika ile karşılıklı vize getirmesi. Bu aslında çoğu insanın istemeyeceği bir şey olur.
Çünkü şu an Amerika ile Avrupa arasında vize yok. Yani çoğu Avrupa, Batı Avrupa ülkesiyle Amerika arasında. Bu gelirse büyük bir aslında haber olur. Yani onu söyleyebilirim. Peki bir Amerikalı dev firmadan bahsetmek istiyorum o zaman. Daha önceden Avrupa'da birçok kez monopoli olma konusunda dava edilmiş. Google. Google'ın monopoli davası ile ilgili gelişmeler oldu geçtiğimiz hafta. Neler yaşandı? Evet. Şimdi Google ve Facebook özellikle bu iki firma zaten Avrupa'da defalarca mahkemeye verildiği, suçlu bulunduğu, özellikle monopolistik bir ticari anlaşları olduğu için. Yani hani böyle monopolinin Türkçesini şimdi unuttum, kusura bakmasınlar. Monopol piyasa. Yani biz Türkçe'de de o şekilde kullanıyoruz. Yani hani tekelleşme aslında. Tekelleşme doğru pardon. Tekelleşme üzerine suçlu bulunuyordu zaten. Özellikle Avrupa'da suçlu bulundu. Daha sonra Avrupa'da gene koruma insan şey kişisel verileri koruma kanununa aykırı hareketlerde bulunduğu için gene suçlu bulundu. Ama bu suçları ödüyordu ve devam ediyordu garip bir şekilde. Ama Amerika'dan böyle bir case duymuyorduk. Çünkü Amerika'da biraz daha farklı bir anlayış var bu konuda. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz günlerde Amerika'daki Adalet Bakanlığı diyebileceğimiz kurum dava açmıştı Google'a. Bu da ne konuda? İşte Google biliyorsun yani bu arama motoru deyince Google yani herkes onu kullanıyor ve artık tekelleşmiş bir durumda. Bu da Chrome. Google Chrome ve Google Search yani google.com. Ve burada da şöyle bir mesele oluyordu. Artık yani Google şirketi internetteki reklamların hemen hemen hepsini kontrol edebilecek durumda. Çünkü siz bir sayfaya gittiğinizde hep Google'layarak gidiyorsunuz oraya ve orada kimin üste çıkacağını Google belirliyor genelde. Yani reklam alarak mesela daha çok para verirseniz reklam olarak sizi yukarı koyuyor bazen. İşte aynı şekilde mesela YouTube'a girdiğinizde de öyle yani karşınıza reklamlar çıkıyor sağda solda. Yani bu konuda bir tekelleşme vardı zaten. Aynı şekilde Facebook için de böyle söylemler var. Sosyal medyada tekelleşme oldu. Zaten geçen Mark Zuckerberg de bir davaya katıldı Washington'da. Büyük ihtimal onunla ilgili de bir karar çıkacak. Ama Google'ın case'inde ilginç yani benim de çok beklemedim. Dendi ki Google bir tekel firma haline gelmiştir. Google'un ayrılması gerekiyor. Yani mesela reklam kısmının ayrı bir firma haline getirilmesi gerekiyor. Amerika'da böyle şeyler yapılmış daha önce. O yüzden aslında bu çok duymadığım bir şey değil. Mesela AT&T dediğimiz firma yanlış hatırlamıyorsam 90'larda da çok tekelleştiği için ayrılması konusunda karar alınmış ve bölünmüş AT&T. İşte ExxonMobil ha, o firması. o Çok şekilde firmalar kuruldu. Aslında bu tüketiciler için yararlı bir şey oldu daha sonra. O ama yüzden göstermelik diyebiliriz yani Furkan orada da. Yani o aslında şirketin parçalanması tam olarak tekelleşmenin önüne geçtiği söylenemez ama tabii. en azından bir müdahalede bulunuyor. Serbest piyasayı regüle etmek adına bir harekette bulunmuş oluyorlar. Şimdi renkli görüntülerle veda etmek istiyorum. Ama öncelikle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan depremde herhangi bir can kaybı olmadı. Bütün Türkiye ve İstanbullulara geçmiş olsun diyelim. Daha sonrasında Paskalya dönemindeyiz Amerika'da. Renkli görüntüler vardı Beyaz Saray'da. O görüntülerle veda edelim istiyorum. Ve Tabii. Paskalya konuşmasında Trump'ın yani Hristiyanlaşmakla ilgili tekrardan dinin e, ayağa kalkacağıyla, yeniden harika haline geleceğiyle ilgili daha önceden konuştuğumuz laik bir devlet olan, anayasasında bir din ibaresi olmayan bir devleti olabildiğince sekülerizmden uzaklaştırarak bir noktaya doğru da ilerlettiğini ve bunun da bir kesimi çok mutlu ettiğini görüyoruz. Sen ne demek istersin bu konuyla ilgili? Tabii. Birazcık ilk olarak bir yorum bekliyorum senden. Tabii yani Amerika'da her ne kadar seküler yani dinle devlet ayrımı yapılsa da Amerika'da yüksek bir dine bağlılık var. Biz yani özellikle şimdi biz biraz daha böyle sahillerde yaşıyoruz. Sen New York'tasın, ben Seattle'dayım. Orada çok görmüyoruz belki ama mesela ben bulunduğum şu an Oklahoma'da yani dışarı çıkınca dışarıda gördüğün 2 3 şey şunlar yani silah işte
ve church, yani silah ve kilise ve işte bir de özgürlükle alakalı bir şey. Bu üçü veya işte orduyla alakalı bir şey. O yüzden Amerika'da bu yani dini öğretilerin ışığında siyaset yapan aslında çok insan var ve bunu seven bir grup da var yani. Mesela özellikle bu belli meselelerde çok zaten öne çıkıyor, işte kadın haklarında olsun, işte kürtaj gibi veya başka meselelerde. O yüzden e, Amerika'nın ben hani şöyle olduğunu düşünmüyorum, yani gitgide daha da böyle dindar bir yönetime evrildiğini düşünmüyorum, ancak e, bu bir şeydir, yani bu nasıl derler, bir damarıdır Amerikalıların. Ya ve bu damara basarsanız gerçekten çok tepki çekersiniz. O yüzden bütün siyasetçiler burada o oyunu oynamaya çalışıyor. Demokrat da olsa birisi ve bu karşı da olsa fikirlere, yine de çok dikkatli konuşmaya çalışıyor. Çünkü Amerikalılar, özellikle bu orta kesimdeki Amerikalılar buna çok tepki verebiliyor. Mesela çok basit bir örnek vereceğim, sonra bitirelim inşallah. Mesela burada bir tane şey var, restoran zinciri var, TGIF diye. Belki duymuşsundur. Onun açılımı şey, Thank God it's Friday. Hani çok şükür, bu işte Allah'a şükürler olsun bugün Cuma gibi. Ya buna mesela güneydekiler dedi ki ya siz işte Allah'ın adını böyle bir firmada nasıl kullanabilirsiniz? Bu bir restoran, yazıklar olsun size falan dedi ve çıkardılar ismini. God ismini oradan çıkardılar. Yani Fridays oldu bu sadece. O yüzden Amerika'nın ilginç böyle bir dinamiği var. Yani bizim böyle dışarıda Türkiye'den bakınca sanki böyle Hollywood falan geliyor aklımıza, ama Hollywood sadece bir kesim. Yani aslında çok da böyle dindar, her pazar church'e giden bir kesim de var burada. Evet, çok teşekkür ederiz. Tavşanlı, yumurtalı, Paskalya'sını da dine mensup olanların kutlarız. Onların önemli bir günü. E, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonrasındaki kurtuluş günü diye biliyorum ben. Yanlışsam düzelt. Ve o güzel görüntülerle veda edelim eğer sen de istersen. Seni de daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ederiz. Sadakatin, emeğin, zaman ayırdığın için. İzleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Emin adımlarla izlenmeye, seyirci kitlemizi arttırmaya devam ediyoruz. Biz mutluyuz sizlerle birlikte. Siz de mutluysanız lütfen bunu paylaşın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Özel olarak da sorabilirsiniz. Bu eğitimle ilgili, Amerika'ya gelmekle ilgili soru özelden geldi. Biz Furkan hocamızdan gerekli cevapları alıp sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de e, bitirmeden şöyle söyleyeyim, unutmadan, İstanbul'daki depremle alakalı gene hemen herkese geçmiş olsun diliyorum. Benim de ailemin bir kısmı orada, o yüzden aradık konuştuk, sıkıntı yokmuş, ama ben de herkese geçmiş olsun diyeyim. Öyle bitirelim inşallah. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.